Merhabalar sevgili örgü severler. Yeni kanalım Hadi Örsene Baby Knits'e hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda 2 yaş ölçülerinde fırfırlı bebek süveterinin anlatımını yapacağım. Önce ipimden bahsedeyim. İpim Kartopu Baby One 100 gramı 250 metre uzunluğunda olan anti peeling özelliğe sahip bir ip. Bu renkte örmek isterseniz renk kodu K1321. Süveterimi 3,5 numara şiş kullanarak ördüm. Eliniz çok sıkıysa 4, eliniz gevşekse arkadaşlar 3 ya da 3,25 numara şişleri kullanabilirsiniz. Süveterimin önce ön parçasını, daha sonra arka parçasını örüp tek omuzdan birleştirdim. Yakasından ilmek çıkarıp yakasını ördükten sonra diğer omuzu birleştirdim. Daha sonra fırfır kısmını örüp bağcıklarını yaptım. İşlemesini yaparak süveterimi tamamladım. İşlemesi için elimde olan renkleri kullandım arkadaşlar. Yine anti peeling özellikle ipleri kullandım. Bu renkler gerçekten çok yakıştı. Sizlerin de elinde mutlaka kalan ipleriniz vardır. İşlemeler için kalan ipleri kullanabilirsiniz. Şimdi süveterimin ölçülerini vereyim. Beden genişliği 30 santim. Yakasından beden uzunluğu ise 34 santim. Videomun hızlı olduğunu düşünüyorsanız kenardaki ayarlar kısmından videoyu yavaşlatabilir. Yavaş olduğunu düşünüyorsanız da hızlandırabilirsiniz arkadaşlar. Tercih tamamen size kalmış. Netliği için de aynı şekilde videonun netliğini kenardaki ayarlar kısmından, gelişmiş ayarlardan ayarlayabilirsiniz. Gerçekten çok tatlı, çok güzel bir bebek süveteri oldu. Mutlaka bu süveterden de bir tane örün arkadaşlar. Bu kanalımda ilk videom. Beğenip yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Abonelikler tamamen ücretsizdir. Artık ben bu kanalımdan paylaşımlarıma devam edeceğim. Kanalımda örgü modelleri, örgü teknikleri ve 0-2 yaş bebek örgüleri paylaşacağım arkadaşlar. Yer yerde 2 yaştan daha büyük ölçülerde paylaşımlarım da olacak. Kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Yeni videolarımdan haberdar olmak için de bildirim zilini açabilirsiniz arkadaşlar. Beğenip yorum yapmayı da unutmayın. Beni desteklemek için beğenilerinizi bekliyorum. Şimdi süveterimizin yapılışına geçelim. Hepimize kolay gelsin. Süveterimize 3,5 numaralı şişe 56 ilmek atarak başlıyorum. İsterseniz düz şişle, isterseniz de misinalı şiş kullanarak süveteri örebilirsiniz. Hangi şişle örmeyi seviyorsanız o şişi kullanabilirsiniz. Ben düz şişle örmeyi daha çok seviyorum. Şimdi ilmek sayımı 56 ilmeğe tamamlayıp geliyorum. Üç buçuk numaralı şişime 56 ilmek attım. Şimdi arka yüzdeyim. İlmeklerimi bir ters bir düz olarak öreceğim. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Sıra başındaki ilk ilmeği her zaman örmeden alıp sıra sonundaki ilmeği öreceğiz arkadaşlar. İlmeği örmeden aldım. İkinci ilmeği düz olarak örüyorum. Şimdi bir ilmek ters, bir ilmek düz, bir ters, bir düz olarak örelim. Sıra sonuna gelelim arkadaşlar. Sıra sonunda bir ilmeğimiz kalana kadar bir ters, bir düz olarak örüp geliyorum.
Sıra sonuna kadar bir ters bir düz olarak ördüm. En son bir ilmek ters ördüm. İpimi arkaya alıyorum. Sıra sonundaki ilmeği düz olarak örüp ön yüze geçiyorum. Şimdi tekli pirinç modelini uyguluyorum. O yüzden ön yüzde ters ilmekleri düz, düzleri ters olarak öreceğim. Yine sıra başında ilk ilmeği örmeden aldım. Sırada düz ilmeğim var. Düz ilmeği ters, ters ilmeği düz, düz ilmeği ters, ters ilmeği düz olarak örüyorum. Yine bir ters, bir düz olarak örüyoruz. Bir ilmek ters, bir ilmek düz. Bir ilmek ters, bir ilmek düz olarak sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar düz ilmekleri ters, ters ilmekleri düz olarak ördüm. Sıra sonunda bir ilmeğim kaldı. En son bir ilmek düz ördüm. Yine sıra sonundaki ilmeği düz olarak örüyorum. Her zaman sıra sonundaki ilmeği düz olarak örüyorum. Diğer yüze geçtiğimde sıra başındaki ilmeği örmeden alıyorum. 3 sıra öreceğim arkadaşlar. Lastik kısmına 3 sıra tekli pirinç modelini uyguluyoruz. İlk ilmeği örmeden aldıktan sonra ters ilmeğimi düz, düz ilmeği ters olarak örüyorum. Yine bir ters, bir düz olarak sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonunda kalan bir ilmeği düz olarak örüp ön yüze geçeceğiz arkadaşlar. Lastik kısmını tamamlamış olacağız. 3 sıra örüyoruz. Şu an 3. sırayı örüyorum. Arka yüzdeyim. Ön yüze geçince model kurulumuna geçeceğim. Şimdi arka yüzü tamamlayıp geliyorum. 3 sırada lastik kısmını tamamlamış oldum. Sayalım. 1, 2, 3. Şimdi ön yüzdeyim. Kenarlarda 4 ilmek yine pirinç örgü olarak devam edecek. 4 ilmek sağ kenarda, 4 ilmek sol kenarda pirinç modelimiz devam edecek. Tekli pirinç modelini uyguluyoruz. Şimdi ilk ilmeği aldım 1, ikinci ilmeği ters, üçüncü ilmeği düz, dördüncü ilmeği ters olarak ördüm. Yani düz ilmekleri ters, ters ilmekleri düz olarak ördüm. 4 ilmek ördükten sonra diğer ilmekleri düz olarak örüyorum. Sıra sonunda 4 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimizi düz olarak örelim. Sıra sonunda 4 ilmeğim kaldı. Yine 4 ilmeğimize tekli pirinç modelini uygulayacağım. Ters ilmeği düz, düz ilmeği ters, ters ilmeği düz. Sıra sonundaki ilmeğimi de düz olarak örüp arka yüze geçiyoruz. Asıl modelimizi arkadaşlar arka yüzde kuruyoruz. Ön yüzde sadece sıra başındaki 4 ilmekle sıra sonundaki 4 ilmeğe pirinç modelini uyguluyoruz. Arka yüzde yine aynı şekilde sıra başındaki 4 ilmeğe ve sıra sonundaki 4 ilmeğe pirinç modelimizi uygulayacağız. İlk ilmeği aldım. Ters ilmeği düz, düz ilmeği ters, ters ilmeği düz olarak örüyorum. 4 ilmek ördükten sonra 6 ilmek ters öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmek ters ördükten sonra bir ilmek düz örüyorum. Tekrar 6 ilmek ters örüyorum. Arka yüzde modeli bu şekilde kuruyoruz. 6 ilmek ters, bir ilmek düz. 5, 6. Sayalım düz ilmekten sonra 2, 4, 6. 6 ilmek ters, bir ilmek düz. 6 ilmek ters örüp bir ilmek düz örüyoruz.
Sıra sonunda 4 ilmeğimiz kalana kadar bu şekilde devam edelim. 6 ilmek ters, 1 ilmek düz olarak sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonunda 4 ilmeğim kaldı. Yine 4 ilmeğimize pirinç modelini uyguluyorum. Düz ilmeği ters, ters ilmeği düz, düz ilmeği ters, sondaki ilmeği düz olarak örüyorum. En son 6 ilmekten sonra 6 ilmek ters ilmeği ördükten sonra 4 ilmeğim kaldı. 4 ilmeğe ise yine bir ters bir düz olarak pirinç örgü modeline uygulamış oldum. Şimdi ön yüze geçtim. Ön yüzde sadece sıra başındaki ve sıra sonundaki 4 ilmeğe pirinç modelini uygulayıp aralarda olan ilmeklerin tamamını düz olarak örüyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. Düz ilmeği ters, ters ilmeği düz, düzü ters olarak ördüm. Yavaş yavaş modelimiz kendisini göstermeye başladı. Kenarda 4 ilmek tekli pirinç modelini uygulamış oldum. Şimdi sıra sonunda 4 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimin tamamını düz olarak öreceğim. Sıra sonunda 4 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi düz olarak örüp geliyorum. Sıra sonunda 4 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi düz olarak ördüm. Şimdi ters ilmeği düz, düz ilmeği ters, ters ilmeği düz, sıra sonundaki ilmeği de düz olarak örüyorum. Anlamadığınız yer olursa arkadaşlar yorum olarak videonun altına yazarsanız yardımcı olmaya çalışırım. Şimdi sıra başındaki ilk ilmeği örmeden aldım. Ters ilmeği düz, düz ilmeği ters, ters ilmeği düz olarak örüyorum. 4 ilmeği ördükten sonra 6 ilmek ters örüp 1 ilmek düz öreceğim. Arka yüzde yaptığımız işlem hep aynı arkadaşlar. Sıra başındaki ve sıra sonundaki 4 ilmeğe pirinç örgü modelini uyguladıktan sonra 6 ilmek düz, 1 ilmek ters, 6 ilmek ters, 1 ilmek düz. Şimdi 6 ilmek ters örüyorum. 1 ilmek düz, 6 ilmek ters örüp 1 ilmek düz örüyorum. Ön yüzde ise kenardaki 4 ilmeğe pirinç modelini uygulayıp aradaki ilmeklerimin tamamını düz olarak örüyorum. Modelimiz bu kadar arkadaşlar. Örgüye yeni başlayanlar için ayrıntılı olarak anlatıyorum. Örgü öğrenenler zaten bu modeli kolaylıkla örebilirler. Ben biraz fazla ayrıntıya girmiş oluyorum arkadaşlar. Bazı takipçilerim daha ayrıntılı anlatmamı istiyor. O yüzden örgüye yeni başlayanlar için ayrıntılı olarak anlatıyorum. Şimdi 6 ilmek ters örüyorum. Sıra sonunda 4 ilmeğim kaldı. Düz ilmeği ters, tersi düz, düzü ters olarak örüyorum. Sıra sonundaki ilmeği ise düz olarak örüyorum. Modelimiz yavaş yavaş kendisini göstermeye başladı. Şu şekilde yakından göstereyim. Kenarlarımız pirinç olarak devam ediyor. 4 ilmekten oluşuyor. Ön yüzde aradaki ilmeklerin tamamını düz örüyoruz. Arka yüze geçiyoruz. Arka yüzde kenar 4 ilmeğimize pirinç modelini uyguladıktan sonra 6 ilmek ters, 1 ilmek düz, 6 ilmek ters, 1 ilmek düz olarak örüyoruz. Ön yüzün ve arka yüzün örülüşü böyle arkadaşlar. Şimdi istediğimiz uzunluğa gelene kadar örelim. Yani yaka kısmına gelene kadar bu şekilde örmeye devam edelim. Daha sonra yaka kesimlerine geçeceğiz.
Süveterimin ön parçasını örerek ilerledim arkadaşlar. İsterseniz örmüş olduğunuz parçayı arka parça ya da ön parça olarak da kullanabilirsiniz. İkisi de aynı sayılarda arkadaşlar. Şimdi santim olarak ölçüsünü vereyim. Kaç santim ördüğümü. 22 santim olana kadar örelim arkadaşlar. Santim olarak veriyorum çünkü elimizin sıkılığına ya da şişimize göre, ipimize göre değişiklik gösterebilir. O yüzden ölçümüzü santim olarak verdim. Şu şekilde lastik kısmından sonra da arkadaşlar buradaki haroşa ilmeklerimizi sayarsak 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 sıra örmüşüm arkadaşlar. Şimdi yaka oyuntusunu keseceğim. Şişimizde 56 ilmeğimiz vardı. 23 ilmek sağ kenara ayırdım. 23 ilmek de sol kenara ayırdım. İlmek ayraçlarıyla bu şekilde ilmek yerlerini belli ettim arkadaşlar. Orta kısımda ise 10 ilmeğimiz var. Şimdi bu sırada 10 ilmeğimizi keseceğiz. Ayraç kısmına kadar ilmeklerimi örüyorum. 23 ilmeğimi örüyorum. Kenardaki 4 ilmeği ördükten sonra ayraç kısmına kadar ilmeklerimizin tamamını düz olarak örüyoruz. Bu benim ön parçam arkadaşlar. Ön parçamızı önce örelim, daha sonra arka parçamızı örmeye geçeceğiz. 23 ilmeğimi ördüm. İlmek ayracımıza kadar ilmek ayracımı çıkardım. Şimdi buradaki 10 ilmeği keseceğim. Birinci ilmeği düz olarak ördüm. İkinci ilmeği tekrar düz olarak örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. İlmeklerimizi örerek kesiyoruz. Bir ilmek kestim. İkinci ilmeğimi kestim. 3 4 5 6 7 8 9. Şimdi buradaki ilmeğimi de keseceğim. İlmek ayracımı çıkardım. Bir ilmek örüp bir ilmek daha kesiyorum. Bu şekilde şişimize taktığımız zaman burada 23 ilmeğimiz, burada da 23 ilmeğimiz olması gerekiyor arkadaşlar. Kesimlerimi bu şekilde yaptım. İlmeklerimiz belli arkadaşlar. Yakası için ilmek çıkarırken daha kolay bir şekilde çıkarıyoruz. O yüzden yakasını örerek kesiyorum. Şimdi sıramızı örmüş olduğumuz gibi örüp tamamlayalım. Sıramı örerek tamamladım. Arka yüze geçiyorum. Arka yüzde yaka oyuntusuna kadar yine örmemiz gerektiği gibi örelim. Kenar 4 ilmeğimize pirinç modelimizi uyguluyorum. 6 ilmek ters, 1 ilmek düz olarak örüyorum. Şimdi yaka oyuntusuna kadar örerek gelelim. Yaka oyuntusuna kadar geldim. Bir ilmeğim kaldı. Sondaki ilmeği düz olarak örüyorum. Ön yüze geçiyorum arkadaşlar. Şimdi 4 ilmek keseceğim. İlk ilmeği aldım. Örmeden alıyorum. Şu şekilde ilmeğin yönünü de çevirelim ki buradaki ilmekler düzgün olsun. Bir ilmek düz örüp üzerinden geçirerek kesiyorum. Bir ilmek kesmiş oldum. Bir ilmek düz örüyorum. Tekrar bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. 2 3 ve 4 ilmek kestim. Yine örmem gerektiği gibi
sıra sonuna kadar ilmeklerimizi örelim. Arka yüzü de yine yaka oyuntusuna kadar örüp geliyorum. Yine son kalan bir ilmeği düz olarak ördüm. Ön yüze geçiyorum. Önce yakası için 10 ilmek kestik. Daha sonra 4 ilmek kestim. Şimdi 3 ilmek kesiyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. Daha doğrusu arkadaşlar yine burada ilmeğin yönünü çevirelim ki düzgün olsun. İlk ilmeğin yönünü çevirdim. Bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirip kesiyorum. 1 2 3 10 ilmek, 4 ilmek ve 3 ilmek şeklinde kesimlerimi yaptım. Yine ön yüzü ve arka yüzü örmem gerektiği gibi örüp geliyorum. Ön yüze geçtim. Yine buradaki ilmeğimin yönünü çeviriyorum. Bu sırada 2 ilmek kesiyorum. 1 2 yani 10 ilmek, 4 ilmek, 3 ilmek ve 2 ilmek olarak kesimlerimizi yapıyoruz. Tekrar bir sonraki sırada yine 2 ilmek kesip kesim işlemini tamamlamış oluyoruz. Sıra sonundaki ilmeği düz olarak örüyorum. Şimdi tekrar burada olan ilmeklerimizi arka yüzde örüp geliyorum. Tekrar sıra başındaki ilmeğimin yönünü çeviriyorum. Bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Bir ilmek daha kesiyorum. 2 ilmek kesmiş olduğum ilmeklerimi örmem gerektiği gibi örüyorum. Şişimde toplamda kaç ilmeğimiz kaldı sayalım. 2 4 6 8 10 12. Şimdi 12 ilmeğimizle omuz kısmına kadar öreceğim arkadaşlar. Şimdi omuz kısmına kadar ördükten sonra kaç sıra ördüğümü söyleyeceğim. Santim olarak da ölçüsünü veririm arkadaşlar. Omuz kısmına kadar örüp geliyorum. Sol omzumuzu omuz kısmına kadar örüp geliyorum arkadaşlar. Omuz kısmına kadar ördüm arkadaşlar. Daha sonra ilmeklerimi ilmek tutucuya geçirdim. Yakasından sayarsak arkadaşlar kaç sıra ördüğümü söyleyeceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 sıra, her dişi sayarsak 28 sıra olmuş arkadaşlar. Şu şekilde ben karışıklık olmasın diye de omuz kısmından ölçüsünü vereyim. 32 santim arkadaşlar. 32 santim olana kadar omuz kısmımızı örelim. Daha büyük yapmak isterseniz de tabii ki birkaç sıra fazla örebilirsiniz. Şimdi ipimizi tam şu kısma bağlayalım. Arka yüzden ipimizi tam bu kısma bağlayalım. İpimi bağladım. Şimdi diğer tarafta olduğu gibi yine 4 ilmek, 3 ilmek, 2 2 olarak kesimlerimizi yapacağız. Fakat kesimlerimi bu kenarda biraz farklı keseceğim. Ön yüze ilmek yönlerinin aynı olarak gelmesi için farklı kesim yapıyorum. Diğer tarafta bu kenarda arkadaşlar düz örerek bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyordum. Burada 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 1 ilmeği tekrar şişe taktım. 2 3 ve 4 ilmek kestim. Şimdi arka yüzdeyiz. Arka yüzümüzü ve ön yüzü tamamlayıp tekrar kesim yapacağız. Bu defa 3 ilmek keseceğim. O kısma kadar
örüp geliyorum. Ön yüz örüp arka yüze geçtim. Şimdi yakası için 3 ilmek kesiyorum. Bir, iki, üç. Yine aynı şekilde arka yüzümüzü ve ön yüzü tamamlayıp geliyorum. Tekrar arka yüze geçtim. 4 ilmek, 3 ilmek kestim. Bu sırada 2 ilmek keseceğim. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. İlmeği şişime takıp tekrar 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bir kez daha kesim yapacağız arkadaşlar. Şişimizde 12 ilmeğimiz kalacak. 12 ilmekle omuz kısmına kadar öreceğiz. Toplam boyu ise bedenimizin toplam boyu 32 santim olacak. Şimdi 2 ilmek daha keselim. 1 ve 2. 2 ilmek kestim. İlmekleri örmem gerektiği gibi örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Bu omzumuzu da arkadaşlar omuz kısmına kadar örelim. Bu kenarı kaç sıra ördüysek diğer kenarı da aynı sırada örüp toplam boyu 32 santim olması gerekiyor. Aynı sırada örüp gelelim. Yani bu omzumuzu da arkadaşlar ilmek tutucuya geçirip bu şekilde bırakalım. Arka bedeni örmeye geçeceğiz. Daha sonra arka bedende omuz kısımlarını örerek birleştireceğiz. Şimdi bu omzumuzu da tamamlayıp geliyorum. Ön parçamızı her iki omuzu eşit olacak şekilde tamamlayıp ilmek tutucuya geçirdim. Arka parçamızı tamamladıktan sonra da arka parçayla ön parçaları birleştireceğim arkadaşlar. Şimdi ben arka parçamı ördüm. Arka parçamıza yine 56 ilmekle başlayıp model kurulumunu ön parçada olduğu gibi yapıyoruz. Yine kenarlarımız 4 ilmek pirinç örgüden oluşuyor. Aradaki ilmekleri yine aynı şekilde 6 ilmek düz. Yine arka yüzde 6 ters 1 düz olarak örüyoruz. Ön parçayı nasıl ördüysek arka parçamızda aynısı gibi örüyoruz arkadaşlar. Sadece sıra sayısı farklı. Arka parçamızın da santim olarak ölçüsünü vereyim. Arka parçamız şu an 29 santim arkadaşlar. Şimdi bu sırada yakasını kesmeye geçiyorum. Haroşa dişlerimizi de sayalım arkadaşlar. Santim ölçüsünü verdim arkadaşlar. Elimizin sıkılığına göre ölçü değişiklik gösterebilir. O yüzden lastik kısmından sonraki haroşa dişlerini de sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46. 46 diş haroşa ördükten sonra
arka parçamızın da yaka oyuntusunu yapacağız. Ön parçada olduğu gibi çok oyuntulu olmayacak arkadaşlar. Oyuntusu daha az olacak. Şimdi ayraçlarımı şu şekilde ayırarak taktım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20 ilmek buraya ayırdım. 20 ilmek de buraya ayırdım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 ilmek de ortada var. Toplamda 56 ilmeğimiz var. Şimdi ayraç kısmına kadar ilmeklerimizi örmemiz gerektiği gibi örüyorum. Ön yüzde bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Arka yüzde 6 ilmek ters, 1 ilmek düz olarak devam etmiştik. Şimdi ilmek ayracımı çıkarıyorum. 16 ilmeğimi yakası için keseceğim. Bir ilmek düz örüp ikinci ilmeği de düz örüyorum. Bir önceki örmüş olduğum düz ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Tekrar bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Toplamda 16 ilmek keseceğim. Kenarlarda 20 ilmek kalacak. İlmeklerimizin ön yüze bu şekilde düşmesi için arkadaşlar kesimlerimi bu şekilde yapıyorum. Daha sonra buralardan ilmek almak daha kolay oluyor. ...15 ilmeği kestim. Bu ilmeğimi de keseceğim. İlmek ayracımı çıkardım. Bir ilmek daha keserek 16 ilmek kesmiş oluyorum. Şimdi sıramızı örerek tamamlıyoruz. Sıramızı tamamlayalım. Sıramı tamamladım. Arka yüze geçiyorum. İlk ilmeği örmeden alıp diğer ilmeklerimi yine örüyorum. 6 ilmek ters. Bir ilmek düz. Altı ilmek ters, bir ilmek düz, bir ilmek ters. Sondaki ilmeği düz olarak örüyorum. Aynı ön parçamızda yaka oyuntusunu yapmış olduğumuz gibi yapıyoruz. Şimdi omuz kısmında 20 ilmeğimiz var. Önce 4 ilmek keseceğim. Daha sonra 2 ilmek keseceğim. Tekrar 2 ilmek keserek omuz kısmında 12 ilmeğimiz kalacak. İlmeği çevirdim. 1 2 3 4 ilmek kestim. Şimdi ön yüzü ve arka yüzü tamamlayıp geliyorum. Arka yüzde sıra sonundaki ilmeği düz olarak ördüm. Şimdi ön yüze geçiyorum. Şu şekilde ilmeğimin yönünü çeviriyorum ki ilmekler düzgün olsun. İlmek alırken rahatlıkla ilmek çıkaralım. Şimdi 2 ilmek keseceğim. 1 2. Önce yakası için 16 ilmek kestim. Daha sonra 4 2 ilmek. Yine ön yüzü ve arka yüzü tamamlayıp gelelim. Arka yüzü de tamamladım. İlmeği çeviriyorum. Bir ilmek düz örüp kesiyorum. Tekrar bir ilmek daha kesiyorum. 2 ilmek kesmiş oldum. Kesim işlemini tamamladım arkadaşlar. Şimdi omuz kısmını
örüyorum. Arka ve ön yüzün eşit olması gerekiyor arkadaşlar. Ön parçamızı kaç sıra ördüysek arka parçamızı da aynı sırada örüp omuz kısmını tamamlayalım. İsterseniz bu kenardaki dişleri sayabilirsiniz. İsterseniz de burada gözüken haroşa dişlerini sayarak sıranızı ayarlayabilirsiniz. Ön ve arka parçamızın aynı sırada olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi ön parçayı ne kadar ördüysem arka parçayı da o sırada örüp tamamlayacağım. Haroşa dişlerini saydım arkadaşlar. Kesimleri tamamladığımızda aynı ön ve arka parçamızın sıra sayısı aynı. Sadece arka yüzde örerek geldim. Şimdi ipimi buradan keseceğim. İpimi biraz uzun bir şekilde kestim. Daha sonra omuz kısmını örmek için. Şimdi sağ omuzda da bu şekilde koyarsak sağ omuzda da kesimlerimiz olacak. Yine 4 ilmek 2 ve 2 olarak kesimlerimi yapacağım. İpimi buradan bağladım. Bu kenarı farklı şekilde kesiyoruz. Ön parçada da göstermiştim. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyoruz. İpimizi tam bu köşeye bağlayalım. 1 4 ilmek keseceğim. 2 3 ve 4 4 ilmek kestikten sonra yine örmem gerektiği gibi örüyorum. Kesimlerimizi bu omuzda bu şekilde yapalım. Daha sonra 2 ilmek keselim. Sonra tekrar 2 ilmek keserek kesimlerimizi tamamlamış olalım arkadaşlar. Sadece kesimlerimizi tamamladıktan sonra bir sıra daha örelim. Ön ve arka bedenimizin sayısı aynı oluyor. Eğer sizler daha fazla ördüyseniz ön parçayı, arka bedeni de ona göre örerek tamamlayın. Şimdi bu omzumuzu da tamamlayıp geliyorum. Arka parçayı da tamamladım. Ön parçayla arka parçamızı birleştireceğiz arkadaşlar. İlmek tutucudan çıkardım. İlmeklerimi şişe geçirdim. Şimdi örerek birleştireceğiz. Önce sol omzu birleştirelim. Şu şekilde şişleri alıyorum arkadaşlar, omuzları. Bir ilmek ön şişten, bir ilmek arka, bir ilmek önde duran şişimden, bir ilmek arkada duran şişimden ilmekleri alıyorum. İpi çekerek sıkıştıralım. Bu şekilde almaya devam ediyorum. Bir ilmek ön şişten, bir ilmek arkadaki şişten alıyorum. İlmeklerimi aldıktan sonra şu şekilde ön bedeni arkaya çevirip süveterimizin iç yüzüne geçiyorum. İlmekleri elimizle düzeltelim. Uzun bırakmış olduğumuz ipimizle ilmekleri üçer üçer öreceğim. 3 ilmek 3 ilmek ilmekleri örerek keseceğim. İlk 3 ilmeği alıyorum. Üçünü birlikte örüyorum. Tekrar ilmeği şişe takıp 3 ilmeği birlikte örüyorum. 3 ilmeği şişe takıp üçünü birlikte örüyorum. Omuz kısmını bu şekilde örerek kesiyoruz. Şimdi bütün ilmeklerimizi kesip geliyorum.
Omuz kısmını örerek birleştirdim. Önden görüntüsü böyle arkadaşlar. Arkadan görüntüsü ise böyle düzgün bir birleştirme tekniğini kullanmış olduk. İplerimizi kesip aralardan geçirerek gizleyelim. Şimdi yakasından ilmek alıp yakasını öreceğim. Daha sonra kenar fırfırlarına geçeceğiz. Şimdi yakasından ilmeklerimizi almaya geçelim. Şimdi süveterimin yakasından ilmek çıkaracağım. İpimi arka kısma bağladım. İlmekleri bir tığ yardımıyla çıkarabiliriz. İstersek de şişle de çıkarabiliriz arkadaşlar. Şu şekilde büyük boşluklardan batıyorum. 3-4 ilmekte bir de şu şekilde aradaki küçük boşluklara batarak ilmeklerimizi çıkaralım. Bir, iki, üç, 4 ilmek çıkardım. Şimdi tığ yardımıyla aradaki küçük boşluktan da bir ilmek çıkarıyorum. Bu şekilde ilmeklerimizi çıkarmaya devam edelim. Yakamızın tek tarafını açık bıraktık rahat örebilmek için. Tek omzu birleştirdim burada. Yakasını ördükten sonra diğer omzunu da örerek birleştireceğim. Görmüş olduğumuz ilmek yerlerinden ilmeklerimizi çıkararak devam edelim arkadaşlar. Şu şekilde tam şu kısımlardan diş diş olan kısımlardan ilmeklerimizi çıkaralım. Yakamızın tamamından ilmek çıkaralım. İlmek sayısını ilmekleri çıkardıktan sonra vereceğim. Ön ve arka bedenden yakasından bütün ilmekleri çıkardım arkadaşlar. Toplamda 102 ilmeğim oldu. Ortalama 100-105 ilmek olsun arkadaşlar. İlmek sayısı o kadar önemli değil. Birkaç ilmek fark edebilir. Şimdi yakamızı bir ters bir düz olarak öreceğim. İsterseniz iki ters iki düz olarak da örebilirsiniz. Ben bir ters bir düz olarak öreceğim. İlk ilmeği ters olarak ördüm. Bir ilmek düz, bir ilmek ters. Bir ilmek düz, bir ilmek ters olarak örmeye devam edelim. Şu an ters yüzdeyim. Ön yüze geçince de düz ilmekleri düz, tersleri ters olarak öreceğim. Toplamda 7-8 sıra örüp yakasını tamamlayalım. Daha sonra kesmesini birlikte yapalım. Yaka kesmesini birlikte yapalım arkadaşlar. Şimdi 7-8 sıraya tamamlayıp geliyorum. Yakasını 7 sıra ördüm. 1 2 3 4 5 6 7. 8. sırada ön yüzde hem örüp hem kesiyorum. Kesimlerimi şu şekilde yapıyorum. Düz ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. İpimi öne aldım. Ters ilmeğimi ters olarak örüp yine ipimi arkaya alıyorum. Bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Kesimlerimi ben bu şekilde yapıyorum. Sizler de istediğiniz gibi kesim yapabilirsiniz. Ters ilmeğimi ters olarak örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Düz ilmeğimi düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Yaka kısmını bu şekilde keselim. Daha sonra fırfırlarını örmeye geçelim.
yakasını kesip tamamladım. Omuz kısımlarına bu şekilde ilmek tutucudan çıkarıp ilmeklerimi şişe geçirdim. Yönlerinin yaka kısmına doğru gelmesine dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi diğer omzu birleştirmiş olduğumuz gibi birleştireceğim. Şu şekilde bir ilmek arkada duran şişimden, bir ilmek önde duran şişimden alarak ilmekleri bu şekilde geçiriyorum. Tek şişe geçireceğim. Bir ilmek arkada duran şişimden, bir ilmek önde duran şişimden alarak bütün ilmekleri tek şişe geçirdim. İplerimi uzun bırakıyorum arkadaşlar. Daha sonra örebilmek için uzunca bırakıp kestim. İpim şu an kesilmiş. Daha sonra şu şekilde ilmekleri düzlüyorum. İç tarafa geçiyorum. Şöyle göstereyim. Süveterimizin iç yüzüne geçtim. Şimdi ilmeklerimi diğer omuzda olduğu gibi üçer üçer keserek omuz kısmını tamamlamış olacağız. Fırfırlara geçmeden önce bu ayrıntıyı da göstereyim arkadaşlar. 3 ilmek 3 ilmek kesiyorum. 3 ilmeği birlikte ördüm. İlmeği şişime takıyorum. Tekrar 3 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. İlmeği tekrar şişime taktım. 3 ilmeği birlikte örerek kestim. Bu şekilde bütün ilmekleri keserek omuz kısmımızı tamamlayalım. Omuz kısmını birleştirdikten sonra arkadaşlar yine iç tarafa geçelim. Şu kısmı tığ yardımıyla birleştireceğim. Tam uç kısımda olan iple birleştireceğim. Şu şekilde ipimi tutuyorum. Tam yakamızın uç kısmından batıyorum. Şu şekilde ikisini birleştiriyorum. Daha sonra kenar ilmeklerimize batarak tığ yardımıyla birleştiriyorum. Şu şekilde örerek birleştirelim. Buradaki ipleri gizleyeceğiz arkadaşlar daha sonra. Bu şekilde tığ yardımıyla boşluk kalmayacak şekilde yakasının bu kısmını da birleştirdim. Şimdi kenar fırfırları için ilmek çıkarmaya geçelim. Şimdi fırfırımızı örmek için ilmek çıkarmaya geçiyorum. Ben arkadaşlar ön bedenin ve arka bedenin fırfırlarını birlikte öreceğim. Çünkü benim uzun misinam var. Sizin elinizde bu şekilde uzun misinanız yoksa önce ön parçanın fırfırını örüp daha sonra şu şekilde göstereyim. Önce ön parçamızın fırfırını örüp daha sonra arka
parçanın fırfırını örüp omuz kısımlarından birleştirebilirsiniz. Benim elimde uzun misinam olduğu için bütün kenarların fırfırını aynı anda örüp tamamlayacağım. Eğer sizde o şekilde uzun misina yoksa ipinizi şu kısma bağlayıp şu kısma bağlayacaksınız arkadaşlar. İlmek çıkarmaya buradan devam ederek ön parçanın ilmeklerini çıkaracaksınız. Ben şu şekilde uç kısımdan bağladım. İlmekleri nasıl çıkarıyorum göstereyim. Tığ yardımıyla şu şekilde yine 3,5 numaralı şişime ilmekleri çıkaracağım. Şu şekilde görmüş olduğumuz büyük boşluklardan ve küçük boşluklardan ilmekleri çıkaracağız. Şu şekilde büyük boşluktan ilmek çıkarıyorum. Daha sonra aradaki küçük boşluktan bir ilmek, büyük boşluktan şu şekilde yakından göstereyim. Büyük boşluklarımızdan ve aradaki küçük boşluklardan ilmekleri çıkararak devam ediyorum. Bir sonraki sırada ise yine artırma yapacağım. Bu ilmekler bizim için yeterli değil. Fırfır olarak örgümüzü elde etmek için yine bir sonraki sırada da artırma yapacağım. Büyük boşluktan iki büyük boşluğun arasındaki küçük boşluğa batarak bir ilmek çıkarıyorum. Hem küçük boşluklardan hem büyük boşluklardan ilmeklerimizi çıkararak devam ediyoruz ilmek almaya. Şimdi bütün ilmeklerimizi çıkaralım. Sizlerin elinde dediğim gibi uzun misinanız yoksa önce ön parçanın fırfırını örüp daha sonra arka parçamızın fırfırını örüp omuz kısımlarından da birleştirebilirsiniz. Hiç fark etmez arkadaşlar. Benim elimde uzun misinam olduğu için süveterimizin kenarlarından bütün ilmekleri çıkarıp fırfırımı tamamlayacağım. Bu şekilde ilmeklerimizi çıkaralım. Ön bedenin ve arka bedenin ilmek sayısını bütün ilmeklerimi çıkardıktan sonra vereceğim. Süveterimin çevresinden ilmekleri çıkardım. Sadece ön bedende olan ilmek sayımız 285 arkadaşlar. Şimdi bu sırayı da yine artırma yapacağım. Düz örerek örmeye devam edeceğim. Fakat 6-7 ilmekte bir ilmek artırma yapacağım. Birleştirme yeri burası arkadaşlar. Daha sonra bu kısımdan örerek birleştireceğim. Şimdi arka yüze geçiyorum. İlmeklerimi çıkardıktan sonra arka yüzde ters, ön yüzde düz olarak örmeye devam edeceğim. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek ördüm. 7 ilmekte bir ilmek artırma yapalım. 8. ilmeği şu şekilde bir kez ördüm. Daha sonra arkadan sol şişime geçirip bir kez daha örüyorum. Burada bir ilmek artırma yapmış oluyorum. Aynı şekilde 7-8 ilmek örelim.
7 ilmek ördükten sonra 8. ilmeği bir kez ters olarak örüyorum. Daha sonra ilmeği arkadan sol şişime geçirip bir kez daha örüyorum. Burada bir ilmek daha artırmış oluyorum arkadaşlar. Köşe kısımlarında artırmaları biraz fazla yapalım kasmasın diye. Tam şu köşe kısımda 3 ilmek örüp bir ilmek artırma yapalım. Yine burada daha fazla artırma yaparak kasmasını engelleyelim arkadaşlar. Daha fazla böyle fırfır görünümü olsun. Şimdi arka yüzü ters olarak örüyorum. Ön yüze geçince ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak örmeye devam edelim. İstediğimiz sıra sayısında örebiliriz arkadaşlar. 8-9 sıra kadar örelim. Tam bu birleştirme yerinden dikiş izi olmadan dikip süveterimi tamamlayacağım. O kısma gelince nasıl dikiyorum göstereceğim. Şimdi 8-9 sıra ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak örüp fırfır kısmımızın kesimlerine geçeceğiz. Kesimleri de nasıl yapıyorum göstereceğim. Şimdi 7-8 sıra örüp geliyorum. Fırfır için 8 sıra ördüm. 2, 4, 6, 8. 9. sırayı arka yüzde düz olarak ördüm. Ön yüze ters olarak gelmesi için bir sıra tersimiz oldu. Daha sonra arka yüzde düz ördükten sonra ön yüze geçip kesmeye başladım arkadaşlar. Kesimlerimizi de şu şekilde yapıyorum. Bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Kesimlerimi bu şekilde yaptım. 8 sıra ördükten sonra arka yüzde bir sıra düz örüyorum. Ön yüze ters olarak gelmesi için bu şekilde fırfır kısmında kıvrılma olmuyor arkadaşlar. O yüzden son sırayı arka yüzde düz olarak örüp ön yüze geçiyoruz. Ön yüzde de bu şekilde bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyoruz. Kesme işlemimiz de böyle. Şimdi birleştirme yerine kadar kesip tamamlayacağım. Birleştirme kısmını nasıl dikiyorum onu da göstereceğim. Sizler ön parçanın fırfırını ve arka parçanın fırfırını ayrı olarak ördüyseniz omuz kısımlarından benim göstermiş olduğum gibi dikebilirsiniz. Şimdi kesme işlemini tamamlayıp geliyorum. İpimi dikmek için uzun kestim. Buradaki ilmeğin içerisinden geçirerek ilmeği sıkıştırıyorum. Daha sonra örgü iğnesine ipimi geçiriyorum. İpimi geçirdikten sonra şu şekilde göstereyim daha net anlaşılsın arkadaşlar. Ben ilmeğimi buradan almaya başlamıştım. Sizler omuz kısmında birleştirme yeriniz omuz kısmındaysa o kısmı o şekilde dikebilirsiniz. Şimdi ön yüzde tam bu birleştirme yerine dikeceğim. Önce iki parçayı birbirine birleştirelim. Daha sonra son ilmeklerin arasına giriyorum arkadaşlar. Önce sol taraftan daha sonra sağ taraftaki son ilmeğin içerisine girerek ön yüzden birleştirmemi yapıyorum. Birleştirmemiz de bu şekilde arkadaşlar. Dikiş izi belli olmadan dikiyoruz. Son ilmeklerin arasına batarak dikip bu şekilde sıkıştırıyorum. Bu işlemi arka yüzde yapsak daha iyi olurdu arkadaşlar. Gözükmezdi. Siz örerken arka parçadan da ilmek almaya başlayabilirsiniz. Buradan da gözükse de bir şey olmaz arkadaşlar. Çok fazla belli olmuyor zaten.
Şimdi buraya ipimi sabitleyip gizleyeceğim. Şimdi süveterimizin işlemesine geçelim. Süveterimin işlemesini yaptım arkadaşlar. İşlemesine geçmeden önce kenar bağcıklarını nasıl yapıyorum göstereyim. İpimizi tam şu kısımdan bağlıyoruz. Kenarları ayarlayın arkadaşlar. Tam süveterimizin orta kısmına gelecek şekilde ipimizi bu kısımda bir yere bağlayalım. Tığ yardımıyla 3 ilmek çıkaralım. Daha sonra çıkarmış olduğumuz 3 ilmeği sol şişimize takalım. Sağ şişimizle düz olarak örelim ilmekleri. Çıkarmış olduğumuz ilmekleri aynı bu şekilde düz olarak örelim. Daha sonra düz ördükten sonra tekrar ilmekleri sol şişe geçirelim. Yine 3 ilmeğimizi düz olarak örelim. Bu şekilde bağcıklarımız 25-30 santim olana kadar örelim. İstediğimiz uzunlukta örebiliriz arkadaşlar bağcıklarımızı. Ben daha önce de göstermiştim arkadaşlar. Instagram sayfamda bağcık yapımını anlatmıştım. Bu şekilde düz olarak örüyoruz. Şimdi ben diğer bağcıklarımı örüp tamamladım. Şimdi işlemesini nasıl yapıyorum onu göstereceğim. Bağcığımı tamamlayıp geliyorum. Bağcığımı örüp tamamladım. 28 santim kadar örmüşüm arkadaşlar. Bu benim için yeterli olacak. 27-28 santim kadar. Daha sonra 3 ilmeğimi tığ yardımıyla hepsini birlikte bu şekilde toplayıp sabitliyorum. Bir zincir atarak sabitliyorum. Daha sonra ipimi keserek bu ipi tığ yardımıyla iç kısımlarından gizleyeceğim arkadaşlar. Şimdi süveterimi şu şekilde göstereyim. Gerçekten çok sevimli, çok tatlı bir süveter oldu arkadaşlar. Kız bebeklere de çok yakışır. Şimdi işlemesine geçiyorum. Önce iğneme yeşil ip taktım arkadaşlar. Önce çiçeğimizin sap kısmını işleyeceğim. Nasıl işliyorum göstereyim. 6 düz ilmeğimin tam ortasına gelecek şekilde bir yere batıyorum. Şu şekilde 2 ilmek yukarı batıp 2 ilmek tekrar yukarıdan geri çıkıyorum. Tam şu kısma yeşil rengimin ortasına batıp arka kısımdan sabitliyorum arkadaşlar. İpime düğüm atmıştım. Bu düğüm olan kısmın arasından ipin arasından iğnemi geçiriyorum. Tekrar ön yüze çıkıyorum. Şu şekilde yine aynı yere batıp sol taraftan çıkıyorum. İpi şu şekilde iğnemden geçirip buraya küçük bir yaprak yapıyorum. Tekrar arka kısma geçiyorum. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi arka yüzde yeşil renk ipimizi sabitleyip pembe rengimize geçelim. İğneme pembe rengimi geçirdim. Şu şekilde 3 yapraklı bir çiçek yapacağım. Hemen buraya batıyorum. Tekrar aynı yere batıp sağ taraftan herhangi bir yerden iğnemi çıkarıyorum. Şu şekilde. İpimi bu şekilde ilk yaprağımı yapıyorum. Daha sonra
Arka kısımda yine ipimi bağlamıştım. Düğüm yapmış olduğum yerin ortasından geçiriyorum ki açılmasın arkadaşlar. Elimizde düzelterek form da verebiliriz. Bir yaprak daha yapacağım. Şu şekilde aynı yerden tekrar ön yüze geçip aynı yere batıyorum. Yine 2-3 sıra yukarıdan iğnemi batarak şu şekilde ipin ortasından iğnemi geçiriyorum. Arka yüze geçiyorum. Tekrar aynı yerden çıkıp ipimi bu şekilde yaprak görünümünü verdikten sonra kök kısmına batıp yine sol taraftan tam ipimin ortasına gelecek şekilde yukarı doğru çıkıyorum. İşlemem bu şekilde arkadaşlar. Gerçekten çok kolay ve görüntüsü de çok güzel. Şimdi ipimizi arkadan sabitleyip keseceğim. Gerçekten çok güzel bir süveter oldu. Süveterimin de işlemesini yaparak tamamlamış oldum. Yeni kanalıma abone değilseniz arkadaşlar ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Yeni videolarımdan haberdar olmak için de bildirim zilini açabilirsiniz. Artık ben bu kanaldan paylaşımlarıma devam edeceğim. Yeni modellerle örgü teknikleri ve 0-2 yaş bebek örgüleriyle bu kanalımdan devam edeceğim. O yüzden kanalıma ücretsiz olarak abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Şimdi yeni videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.